Bir iş yerinde en sık duyduğumuz cümlelerden biri şudur: bizde işler böyle yürüyor. Peki, gerçekten yürüyor mu? Yoksa insanlar eksik tanımlanmış işleri kendi çabalarıyla mı yürütmeye çalışıyor? İşte süreç kavramı tam burada başlar. Süreç. Çok basit haliyle, bir girdiği alıp belirli adımlardan geçirerek bir çıktıya dönüştüren iş akışıdır. Yani bir şey başlar, bazı adımlar izlenir ve sonunda bir sonuç ortaya çıkar. Ama süreç sadece kutucuklardan oluşan bir çizim değildir. Süreç, işin nasıl aktığını gösteren gerçek yapıdır. Bir restoranda sipariş alınır, mutfağa iletilir, yemek hazırlanır, servis edilir, ödeme alınır. Bu bir süreçtir. Bir fabrikada sipariş gelir, malzeme planlanır, üretim yapılır, kalite kontrol edilir, sevkiyat yapılır. Bu da bir süreçtir. Bir ofiste talep gelir, değerlendirilir, onaylanır, işlem yapılır, sonuç paylaşılır. Bu da bir süreçtir. Aslında iş hayatındaki neredeyse her şey bir süreçtir. Ve çok önemli bir nokta var. Süreci anlamadan problemi anlayamazsın. Çünkü problemler genellikle tek bir kişinin hatası gibi görünür ama çoğu zaman sürecin içinde oluşur. Bilgi geç gelir, onay bekler, veri eksik girilir, kontrol geç yapılır, görev net değildir, kimden kime teslim edileceği belli değildir. Sonuçta herkes çok uğraşır ama iş yine aksar. Bu yüzden Yalın 6 Sigma'da süreç kavramı çok kritiktir. Süreç bize şunu gösterir: İş nerede başlıyor? Kim ne yapıyor? Nerede bekleme var? Nerede tekrar iş var? Nerede hata oluşuyor? Nerede değer kayboluyor? Bir sürece aslında algoritma gibi bakabiliriz. Algoritma dediğimiz şey, bir sonuca ulaşmak için izlenen adımlar dizisidir. Bugün bilgisayarlar, yazılımlar ve yapay zeka sistemleri bu mantıkla çalışır. Girdi alır, kurallara göre işler, çıktı üretir. İş süreçleri de bundan farklı değildir. Bir sipariş sürecini düşün. Müşteri sipariş verir, sistem kontrol eder. Stok uygunsa işlem devam eder. Stok yoksa satın alma devreye girer. Onay gerekiyorsa yöneticiye gider. Üretim planlanır, ürün hazırlanır, kalite kontrol edilir, sevk edilir. Bu aslında bir iş algoritmasıdır. Eğer adımlar net değilse, karar noktaları belirsizse, sorumlular tanımlı değilse, veri eksikse süreç kişilere bağımlı hale gelir. Yani iş sistemle değil, insanların hafızasıyla yürür. İşte bu çok risklidir. Çünkü kişi değişirse süreç bozulur. Yoğunluk artarsa süreç aksar. Veri yoksa performans ölçülemez. Ölçülemezse iyileştirilemez. Süreç dijitalleşmenin de temelidir. Bir işi dijitalleştirmek istiyorsan önce süreci anlamalısın. Çünkü kötü bir süreci dijitalleştirirsen sadece kötü süreci daha hızlı çalıştırırsın. Yanlış onay akışını otomatikleştirirsen yanlış onay daha hızlı gider. Gereksiz raporu dijitale taşırsan gereksiz rapor daha kolay üretilir. Hatalı veri girişini sisteme bağlarsan hatalı veri daha hızlı yayılır. Bu yüzden dijital dönüşümün ilk sorusu hangi yazılımı alalım değildir. İlk soru şudur: süreç nasıl akıyor ve gerçekten nasıl akmalı? Workflow dediğimiz iş akışı mantığı da buradan doğar. Workflow, işin adım adım kimden kime, hangi kuralla ve hangi bilgiyle aktığını tanımlar. Bir talep açılır, ilgili kişiye düşer, onaylanır, işlem yapılır, kapanır. Her adım görünür olur. Yapay zeka da bu noktada çok güçlü hale gelir. Ama yapay zekanın iyi çalışabilmesi için sürecin anlaşılır olması gerekir. Çünkü yapay zekaya dağınık bir süreci verirsen sana dağınık sonuçlar üretir. Yani süreç haritalama artık sadece duvara asılan bir çizim değildir. Yapay zeka ve dijitalleşme çağında süreç haritası işletmenin çalışma kodudur. Peki süreç haritalama nedir? Süreç haritalama bir işin adımlarını görünür hale getirmektir. Çünkü görünmeyen süreç yönetilemez. Yönetilemeyen süreç iyileştirilemez. Farklı amaçlar için farklı süreç haritaları kullanılır. En basit haliyle akış şeması vardır. Bu işin adımlarını ve karar noktalarını gösterir. Ne oluyor, sonra ne oluyor, karar nerede veriliyor, süreç nasıl ilerliyor, bunları görürüz. SIPOC daha üst seviye bir bakış sağlar. Supplier, Input, Process, Output, Customer. Yani tedarikçi, girdi, süreç, çıktı ve müşteri ilişkisini gösterir. Sürecin sınırlarını anlamak için çok faydalıdır. Swim Lane, yani kulvarlı süreç haritası hangi adımı kimin yaptığını gösterir. Departmanlar arası geçişleri, beklemeleri ve sorumluluk boşluklarını görmek için çok güçlüdür. Value Stream Map, yani değer akış haritası ise özellikle bekleme sürelerini, stokları, bilgi akışını ve değer katan, değer katmayan adımları görmek için kullanılır. Yalın çalışmalarda çok güçlü bir araçtır.
Ama harita çizmek tek başına yeterli değildir. Sürecin performansını da ölçmek gerekir. Süreç performansı için bazı temel sorular sorarız. Süreç ne kadar sürüyor? Hata oranı nedir? Bekleme süresi ne kadar? Zamanında tamamlanma oranı nedir? Mesela bir sipariş sürecinde toplam tamamlama süresi 10 gün olabilir. Ama bunun sadece 2 saati gerçekten işlem süresi, kalan kısmı bekleme olabilir. İşte bu yüzden süreç performansı sürekli iyileştirmenin kalp atışıdır. Bir diğer önemli konu da süreç sahipliğidir. Süreç sahibi, sürecin uçtan uca performansından sorumlu kişidir. Sadece kendi departmanındaki küçük bir adımdan değil, sürecin müşteriye değer üreten sonucundan sorumludur. Çünkü süreçler genellikle departman sınırlarını aşar. Satış başlatır, planlama devam ettirir, satın alma destekler, üretim yapar, kalite kontrol eder, lojistik teslim eder. Ama müşteri tek bir sonuç görür. DMAIC mantığında süreç, problemin yaşandığı yerdir. Define aşamasında sürecin sınırını çizeriz. Measure aşamasında süreci ölçeriz. Analyze aşamasında problemi sürecin içinde ararız. Improve aşamasında süreci iyileştiririz. Kontrol aşamasında da standartlaştırırız. Bugün yapay zekayla bu çok daha güçlü hale geldi. Bir süreç adımlarını yazıp yapay zekadan akış şeması taslağı isteyebilirsin. Ama unutma, yapay zeka süreci senin yerine sahiplenmez. Süreci sahiplenmek hala insanın işidir. Şimdi küçük bir uygulama yap. Bugün yaptığın bir işi seç. Sonra bu işi algoritma gibi yaz. İlk adım ne? Karar noktası nerede? Kimden bilgi geliyor? Kime çıktı gidiyor? Sürecin müşterisi kim? Başarıyı hangi ölçüyle anlayacağız? Bu soruları sorduğunda şunu fark edersin. Süreç, değerin müşteriye nasıl ulaştığının yorudur. Süreç netleşirse problem netleşir. Problem netleşirse ölçüm netleşir. Ölçüm netleşirse iyileştirme gerçek hale gelir. İşte bu yüzden süreç kavramı sürekli iyileştirmenin kalbidir.